soğutma sisteminin çalışma prensibi ve arızaları hakkında. Etik dolabına gireceğiz. Öncelikle etik dolabını bir kapatıyoruz. Ondan sonra buradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar, sistemde sistemi oluşturan, daha doğrusu parçalar içerisinde önemli bir parça evaporator ve fan. Kompresörden gelen, yani likit halde gelen sıvı expansion valve, termostatik kısma valvi vasıtasıyla evaporator'a geliyor. Evaporator'da gazlaşırken ısı açığa çıktığı için burası soğuyor ve malin soğutulması sağlanıyor. Şimdi önemli parçalardan bir tanesi de termostatik valve, expansion valve. Şimdi buradan şu bölümden likit olarak geliyor. Buradan içeriye giriyor. Expansion'dan içeriye giriyor. Burada gazlaşıyor. Gazlaşan buradan tekrar sisteme geri dönüyor. Şu kalın borudan tekrar sisteme geri dönüyor. Şimdi expansion valve nasıl çalışıyor ya da termostatik valve? Şurada gördüğünüz ince kılcal borular. Bu borunun ucuna bağlı bir tane valve var burada, geri dönüş devresinde. İçinde alkol olan. Neden bu önemli? Şimdi eğer bizim fanımız stop ederse ya da herhangi bir nedenle sisteme likit dönmeye başlarsa, kompresöre zarar vermemek için içinde bulunan alkol, tüpün içinde bulunan alkol büzüşerek termostatik valvi kapatıyor. Termostatik valvi kapattığında artık buraya likit girmediği için kompresörümüz alçak basınçtan stop ediyor. Tam tersi, eğer geriye sıcak gaz dönerse expansion valve, buradaki tüpün içindeki alkol genleşerek expansion valve'ini açıyor ve daha fazla likit girmesini sağlıyor sisteme. Dolayısıyla şu önemli. Bunun atmosferdeki sıcaklıkla etkilenmemesi için bunun dışı izole edilmiş güzelce. Yani şu tüpün dışı, bu tüp şu boruya bağlı içeride. Borunun üzerine bağlı ama dış ortamdan etkilenmemesi için dışı iyice izole edilmiş. Burada ikinci olarak, şimdi biz bunun sıcaklığını eksi 18 derecede, eksi 19 derecede tutmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi bizim temperature control ünitemiz var. Temperature kontrol ünitesinden bunu eksi 18 dereceye ayarlıyoruz. Eksi 18 dereceye geldiğinde şurada gördüğünüz bulb, bunun içinde gördüğünüz bulb bu sıcaklığı algılıyor. Temperature controller'a sinyal gönderiyor. Temperature controller sinyali gördüğü anda eksi 19 derece, eksi 18 dereceyi gördüğünde şu gördüğünüz valve kapatıyor sistemi. Sistemi kapattığında buraya likit akışı olmadığından kompresörümüz yine vakuma geçiyor ve dolayısıyla vakumdan stop ediyor. Yani otomatik olarak stop ediyor. Tekrar 19 derecenin üzerine çıktığı zaman, işte 19 derecenin altına indiği, yani üstlerine çıktığı zaman tekrardan sinyal gidiyor. Bu valvimiz açıyor. Tekrar likit geçişi başlayınca sistem çalışmaya devam ediyor. Onun için bu önemli. Ayrıca burada bir fanımız var. Tabii bu evaporator'daki ısıyı, yani açığa çıkan enerjiyi dışarıya vermek için kullanılan fan. Şimdi yukarıya çıkacağız. Orada da sistemin diğer kalan kısımlarını anlatacağız. Burada bulunan evaporator'dan bahsetmiştik. Evaporator üzerinde bulunan ekipmanları tanıttık. Şimdi kompresörlerin olduğu bölüme geldik. Soğutma sistemini oluşturan elemanlar. En başta heat exchanger. Bu. Havayla soğuyan bir heat exchanger. Bunun deniz suyuyla soğuyanı da var. Yani bu bir fan vasıtasıyla buradaki gelen sıcak gazı soğutarak yoğuşturuyor. Yani sıcak gaz, basınç ve sıcaklığı artan gaz heat exchanger'a giriyor. Burada yoğuşturuluyor ve buradan likit olarak çıkıyor. Bunu sağlayan bir fanımız var. Yani fanımızın hiç olmadığını düşünün. Bunu alıp eğer deniz suyunun içine sokarsanız aynı işi görür. Önemli olan bunu soğutmaktır. Burada bir hava fanıyla soğuyor bu. Şimdi bu sistemde heat exchanger, şu gördüğünüz yağ separatörü, yani sisteme yağ yürümemesi için kullanılan bir şey. Şurada bir tane likit
rezervuarımız var. Yani likitin toplandığı şu, gördüğünüz gibi şu. Bir de suction devresinde bir akümülatörümüz var. Sistemin daha verimli çalışabilmesi için bir tane de akümülatörümüz var. Şimdi sisteme giden likiti buradan takip edebiliyoruz. Bir observation glass var. Burada şurada parmağımla gösterdiğim yerde. Buradan likit akışını görebiliyoruz. Yani sisteme likit giriyor. Ve sistemden gaz olarak verip kompresöre giriyor. Dolayısıyla kompresöre girişte bu gazın çok fazla soğuk olmaması lazım. Normal soğuklukta olacak. Sonra buraya giren gaz kompresörde basıncı artırılarak, dolayısıyla basıncı artınca ısınarak separatörden geçecek. Yağ separatöründen geçecek. Yağ separatöründen sonra kondenser şeye girecek. Heat exchanger girecek. Heat exchanger soğuduktan sonra da tekrardan devreye gidecek. Şimdi devre üzerinde başka neler var? Size yukarıda da göstermiştim onu. Şimdi burada sistem üzerinde bir tane dryer var. Şu gördüğünüz dryer. Bu dryer içinde silika jel olan kapalı bir kutu. Yani bunu biz tıkandığı zaman ya da zamanı geldiğinde yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Bu neden önemli? Bu dryer sistem içinde olası nemi almak, hapsetmek, absorbe etmek ve sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için. Ayrıca sistem içinde bulunabilecek partikülleri tutmak için. Bu tıkandığında o yenisiyle değiştiriliyor. Üzerinde etiket bilgisi var. Yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi yağ separatörü neden önemli? Kompresör kapalı bir kompresör ve içinde yağ var. Eğer kompresörün içindeki yağ sisteme giderse zamanla bu devre sıcak. Bu devre içinde iç çeperlerde bir film tabakası oluşur. Yağ film tabakası oluşur. Karbonlaşma neticesinde. Ve ondan sonra buradan verim almamaya başlarsınız heat exchanger'dan. Dolayısıyla sistem bozulur ve düzgün çalışmaz sistem. O yüzden separatör önemli. Sistem vakuma geçtiğinde yani yukarıda bahsetmiştik, göstermiştik size sistem niye nasıl vakuma geçer? De-expansion valve'den yani termostatik valve yüzünden vakuma geçer. Bir de oradaki solenoid valve yüzünden yani gerekli sıcaklığa ulaştığında solenoid valve kapatır ve sistem vakuma geçer. Sistem vakuma geçtiğinde buradaki basınç sensörü algılar ve kompresörü stop eder. Şimdi sistem vakuma geçtiğinde bunun içinde bulunan yağ, buraya biriken yağ vakuma geçtiğinde kompresörün içine tekrar akar. Tekrar kompresörün içine akar ve böyle çalışma devam eder. Şu yağ separatöründe. Bu borular farklı seviyelerdedir. Bu giriş üst kısımdadır. Hem iç alt kısımdadır. Yani geri dönüş alt kısımdadır. Bu borunun ucunda da bizim ince telli bir filtre var diyeyim size. Yani damla halinde bunun içine dökülür. Dolduğu zaman da buradan tekrar sisteme gider. Bunların farklı çeşitleri var. Şamandıralı olanları var. Belli bir seviyede olduğu zaman şamandıra açar, sisteme tekrar likiti geri verir. Şimdi arkadaşlar, sistemin soğutulması için kullandığımız gaz. Kullandığımız gaz 404A. Yani bu sistem için kullandığımız gaz 404A. Bitobiyen türevlerinden oluşan bir gaz. Daha önce kullandığımız Kral 22 tüpleri vardı. Büyük tüpler. Bu tüpler yasaklandı. Çünkü içinde bulunan kloroflorik karbon gazda atmosferdeki ozon tabakasını etkilediği için bu gazlar yasaklandı. Şimdi biz sisteme gaz çağıracağız. Biraz gaz dolduracağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi bizim sistemimiz çalışıyor. Sistemi stop etmiyor. Yapacağımız şey sistemi vakuma geçirmek. Vakuma geçirmek için de sistemin iki tarafı yani evaporatöre giden kısmını asla kompresörün çıkışını değil. Asla kompresörün çıkış valvini çalışırken kapatmayın. Bir mesela verirsiniz. Kompresörün çıkışını değil. Ondan şeyden sonra, infeksiyondan sonra ki bölümü kapatacağız. Kapatıp sistemi vakuma geçireceğiz. Vakuma geçirince sisteme gaz olarak çektireceğiz. Evet. Likit olarak çekilebilir miyiz? Evet. Kompresörün girişine değil ama. Çıkış tarafına likit olarak çekilebilir. Şimdi biz az miktarda çektireceğiz.
likit olarak da nasıl bir şey çıkarsa daha sonra göstereceğim size. Çok güzel. Arkadaşlar, şimdi size bahsettik. Anahtar anlatıyorum ya. Anahtar şuraya. Şimdi bizim sistemimiz çalışıyor arkadaşlar. Bakın gazı çektireceğimiz yer şurası. Şu devreden gazı çektireceğiz. Ama bu devreden biz likit olarak da veririz. Çünkü şeye gidiyor bu devre. Evaporator'a gidiyor. Evaporator'da bu geriye gaz olarak döneceği için kompresöre zararı olmayacak. Eğer buradan çektirseydik kompresöre direkt geniş tarafında o zaman gaz olarak çektirmemiz gerekiyor. Şimdi biz buraya likit de çektirebiliriz, gaz da çektirebiliriz. Ben şimdi kompresör çıkışını kapatıyorum. Kondansörden sonraki çıkışını kapatıyorum. Kompresör bakıma geçecek ve kompresör stop edecek. Kapattım. Evet. Şimdi kompresör bakıma geçti ve stop etti. Şimdi gaz çektirme yerine geliyorum. Rekoru tutturuyorum. Ama fazla sıkmıyorum. Biraz gaz açıyorum. Borunun içindeki havayı tahliye etmek için. Aç biraz. Evet, borunun içindeki gazı tahliye ettim. Şimdi gaz çektirmeye başlıyorum sisteme. Kompresör tekrar kendisi otomatik olarak çalışmaya başlayacak. Basınç yükselince. Açtın mı? Şimdi bir miktar gaz çektirdik. Bir açalım, sistem bir daha çalışsın. Şimdi sistem muhtemelen şey yaptı, stop etti. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Likit geçişi var. Tekrar ben bunu kapatıyorum. Kompresör çalışırken kapatıyorum. Evet, kapattım. Sistemin bakıma geçmesini bekleyeceğim. Stop etmesini bekleyeceğim. Evet, stop etti. Sildik, tut, aç. Şimdi tekrardan gaz çektirmeye başlıyor. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Kompresör çalışmaya başladı. Açıyorum. Evet. Gaz girişini kapatıyorum. Tüpü kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi likit geçişi gayet güzel. Sisteme likit gidiyor. Basınçlarımız gayet normal. Yeteri kadar
geçecek değil. Sistem gayet normal çalışıyor. Biraz sonra kompresörü kapatıp kaçak testi yapacağız sabun köpüğüyle. Muhtemel kaçak olması olabilecek yerleri bakacağız. Yani kaçak var mı? Kaynak yerlerinde, bağlantı yerlerinde biz sabunla test edeceğiz. Gaz çeklerimiz devreyi de kontrol et. Kaynak yerlerini, boruların ek yerlerini, rekorları, şu gaz çeklerimiz devre. Özellikle bağlantı ve kaynak yerlerini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda kaçak gözükmüyor. Şimdi bir de sistemin arızalarından bahsedelim. Kompresör neden soğutmaz? Neden soğutma yapmaz? Şimdi bu yüzeyin gayet temiz olması lazım. Yani heat exchanger kanallarının temiz olması lazım ki gelen gazı düzgün soğutabilelim. Eğer biz bunu düzgün soğutamazsak sistemdeki gazın sıcaklığı artar, basınç yükselir, sıcaklığı artar ve yüksek basınçtan kompresör devreden çıkar. Shutdown olur. Birinci sebep bu. İkinci sebep, eğer kompresörünüz alçak basınçtan stop ediyorsa ilk önce bakacağınız yer budur. Filtre. Eğer filtre tıkanmışsa aynı demin size yukarıda gösterdiğim gibi expansion valve'in kısması gibi ya da selenite valve'in kapatması gibi bu da likitin önünü kapatacağı için sistem vakıma geçecek ve stop edecektir. Sonra kısa bir süre çalışacak, tekrar stop edecektir. O yüzden bu valve'in bu filtrenin tıkandığı zaman böyle bir durumda temizlenmesi gerekiyor. Elektrik odasında anlattığımız termostatik valve, expansion valve. Dedik ki o kısarsa sistem vakıma geçer, stop eder. İşte arızalanırsa, kapatırsa şöyle olur, böyle olur. Bir de o valve arızalanıp tam açarsa ne olur? Kapatmazsa. Çünkü ne dedik? O geri dönüş devresine bağlı. Geri dönüş devresinden sıcaklık algılıyor. Geri dönüş devresi ısınırsa açıyor, soğursa kapatıyor. Geri dönüş devresi soğuduğu halde kapatmazsa ne olur? Geri dönüş devresi buzlanmaya, karlanmaya başlar. Dolayısıyla kompresörün kafasına likit dönmeye başlar. Kompresörün kafasına likit dönmesi demek sıvıların sıkıştırılamama prensibine dayanarak ne olur? Kompresör hasarlanır. Kompresöre büyük zarar veririz. O yüzden expansion tankında, expansion valve'inde önemi bu arkadaşlar. Sistemde neden yüksek basınç olur? Neden sistem yüksek basınçtan devreden çıkar? Eğer sistemi aşırı derecede gaz şarj ettiyseniz, dolayısıyla sistemin basıncı artacak. Buna bağlı olarak da sıcaklık yükselecektir. O yüzden kompresörümüz yüksek basınçtan stop edecektir. O yüzden sistem içerisindeki likit miktarı çok fazla olmamalı, çok da az olmamalı. Biz buradan görebiliyoruz şimdi gayet normal seviyelerde. İkinci sebep, fan motorunun, elektrik motorunun yanlış olması. Herhangi bir nedenle elektrik motorunun rulmanları gidebilir ya da elektrik motoru yanabilir. Fanın çalışmıyor olması. Dolayısıyla burada bir soğutma olmayacağı için yine sistemin basıncı artacak ve yüksek basınçtan devreden çıkacak. İlk kontrol etmemiz gereken bunlar. Neden alçak basınçtan devreden çıkar? Neden çıkar? İlk bahsettiğimiz şey şuydu. Filtre. Buradaki demin bahsettiğimiz filtre. O tıkanırsa aynı bu valve'in önünü kapattığımız gibi sistem vakıma geçecek ve sistem alçak basınçtan stop edecek. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Tamam, ben teşekkür ederim.